YZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Doğukan Gezer. Yine bir kriz yayında sıcak gelişmeyle birlikteyiz. Malumunuz dünden bu yana aslında İran gündemini konuşuyoruz. Şimdi araştırmacı yazar Mahmut Osmanoğlu konuğumuz olacak. Çok bilinmeyen de bir sürecin içerisindeyiz. Bizler de tanıklık ettiğimiz gündem sürekli değişiyor ve çok da fazla konu başlığı, soru başlığı var. Kendisiyle aslında bir sürecin de genel değerlendirmesini yapıyor olacağız. Konuğumuz yayına geldiğinde. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Aslında ilk olarak sizin biraz değerlendirmenizi merak ediyorum. Şu anda ne biliyoruz? Detayınızı çeken güncel bir detay ne var? Onunla başlayalım. Yani fazla bir bilgi yok aslında. Tahminler vardı. Çünkü İran hükümeti veya devleti diyelim fazla şeffaf olmadı bu hususta. Çünkü bir bilgi kirliliği de vardı. Tabii burada e, önemli olan nokta e, e, bu kazanın nasıl yaşandığına dair e, bir konu. Burada tabii benim dikkatimi çeken bir detay şu. E, Uluslararası basına baktığımızda iki tür kaza ile kaza kırımı ile helikopterin ilgili kullanılan bir kelime var, bir fiil var. Bazıları killed İngilizce tabirini kullanıyorlar, bazıları die tabirini kullanıyorlar. Yani burada kill tabii öldürmek manasına. Bu bir tabii bir bilgi olabilir ya veya bir kullanım olabilir. Ama dahi tabii bir ölümle öldü demek. Benim dikkatimi çeken birinci nokta bu. İran tarafına baktığımızda da yetkililerin şeffaf olmaması işin arka planında bir şeyler olduğuna işaret ediyor. Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Yani İranlı bir arkadaşımın yaptığı bir yorumdu. Helikopterde hayatını kaybeden 9 kişi var. Bunların kim olduklarını merak ettiğimizde içlerinde bir tane de Rus tekniker veya teknik adam çıkıyor. Bu önemli bir nokta. Yani doğruluğunu teyit etmiş değilim ama arkadaşım da kendisi İranlı ve İran meselelerini iyi takip eden birisi. Yani 4 tane devlet yetkilisi var. Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı yanında Tebriz Cuma İmamı var. Aynı zamanda bir vali var, bölge valisi. 2 tane devrim muhafızları komutanlarından 2 tanesi var. 2 tane de helikopter ekibi yani uçurma ekibi o bir kişinin de Rus olduğunu söylüyor. Bunun tabii teyit edilmesi lazım. Dikkatimi çeken ilk baştaki şeylerden bir tanesi bu. Bir de İsrail basının biliyorsunuz İsrail'le arada bir misilleşme olmuştu geçtiğimiz günlerde. Ancak İsrail'in bir devlet politikası olarak yaptıklarını söylememe gibi bir alışkanlığı var. Sadece yani İbranice medya veya İsrail'den İngilizce yayın yapan gazeteler ya da siteler başka kaynaklardan bu yaptıklarını verme adetleri var. Dolayısıyla oradan bir şey çıkmayacak. Belki sonuna kadar da bir şey çıkmayacak ama bunun iki boyutu var. Yani bunu ele alacağız sanki. Bir tanesi dış boyut olabilir. Muhtemeldir ama iç boyut da var. Bu da muhtemeldir. Evet, aslında içerideki boyutun biraz daha parantezini açalım isterim. Şimdi İran'da mevcut çok fazla aktif madde vardı. Gündemde olan, masada olan. İşte nükleer vardı, İsrail gerilim vardı. Bir de seçim vardı ki seçim gündemi de gerçekten İsrail'de 50 gün İran'da 50 gün kalmışken önemli bir başlık. Hem bu seçim gündemini hem reisinin seçimdeki konumunu sizden dinlemek istesek. Yani burada aslında iki boyutu var. Reisinin hayatını kaybetmesi veya öldürülmesiyle ilgili. Hı hı. Tabii bunu da ihtimal dışı görmeyelim. Öncelikle tabii bir cumhurbaşkanı seçimi yapılması gerekiyor. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı şu an geçici cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış durumda ama
Bu geçici durum bir konseyi de devreye sokmuş oluyor. Bu konsey birlikte bu seçim sürecini yönetecekler. Yani bir tanesi geçici cumhurbaşkanı, bir tanesi yargı erki başkanı, bir tanesi de meclis başkanı. 50 gün sonra seçim yaptırmak üzere faaliyetlere başlayacaklar ama burada bir noktaya dikkat çekmekte fayda var. Çünkü İran rejimi seçimlerin biraz da garanti olmasını aslında diliyor ve yapıyor. Aynen reisinin seçiminde olduğu gibi çünkü bazı süreçler var ve o akredite pozisyonları var. Bu akreditasyonlarla kendi rejim adayının şansını biraz daha da güçlendiriyor. Bu bir süreç var. İkincisi de ve daha da önemlisi bir İran'la ilgili tabii halen şu an ülkenin devrim lideri diyelim aslında bir veya supreme lider olarak İngilizce'de söylüyoruz. Türkçe'de yanlış olarak dini lider olarak ifade ediyoruz. Halbuki Ayetullah Hamenei sadece dini bir lider değil. Yani Hümeyni ile birlikte Şii mezhebinde kavramsallaştırılan ve bizzat tatbik edilen bir velayeti mutlaki fakih makamı var. Bu şu demek yani bilindiği üzere Şii mezhebinde bir Mehdi, Ehl-i Sünnet mezhebinde de var ama orada daha güçlü. 12 imam var. 12 imamdan 12.'si kayboldu. Önce küçük yani kısa kaybolma daha sonra uzun kaybolma dönemi oldu. Yani Şii inancından bahsediyorum. Yani dünya tamamen zulümle dolduğunda o gaybeti kübra veya uzun kaybolma dönemi olarak niteledikleri dönem bitecek. Mehdi gelecek dünyayı adaletle doldurmak üzere. Şimdi İran İslam devrimi olduğu zaman yönetimde ortaya şöyle bir problem çıktı. Mehdi'nin eksikliğinde ki Mehdi dünya zulümle dolduğu zaman dünyayı adaletle doldurmak üzere gelecektir. Şimdi ülkeyi kim yönetecek? Dolayısıyla Hümeyni'nin ortaya koymuş olduğu bir sistemdi bu. Yani Mehdi gelene kadar ülke Mehdi'nin vekiliyle, velayetiyle yönetilir diyerek velayeti mutlaki fakih müessesesini oluşturdu ve bu müessese İran'ı yönetiyor. Birinci velayeti fakih Hümeyni'ydi. Ondan sonra Hamenei iş başına geldi. Her ne kadar arada Hümeyni vefat etmeden önce Hasan Ali Muntaziri'yi o da bir ayetullah'tı. Kendisine halef olarak seçmişti. Ama daha sonra bazı sebeplerden dolayı onu azletti ve Hamenei iş başına geldi. Şimdi o da birçok hastalıkla uğraşıyor. Yaşı da ilerledi. Yani emri hak ne zaman tecelli eder bilinmez. Dolayısıyla İran'da Cumhurbaşkanlığından daha çetin bir velayeti fakih yani Ali Hamenei'nin yerine kim geçecek? Bu mesele var. Dolayısıyla İran'ın önünde bu da var. Ve reisinin ölümü aslında bu her iki durumu da ilgilendiriyor. Peki aslında en güçlü aday reisiydi herhalde bu pozisyon için. Şimdi bu tür Evet. krizler biraz da boşlukta doğması açısından önemli. Hem eskiye baktığımızda çok konuşulan tanıdığımız bir figürü yeniden İran siyasetinde görür müyüz ya da yeni figürler çıkarır mı bu süreç? İsimler üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Yani benim konuştuğum ve meseleye vakıf arkadaşların ve hatta tabii bu uluslararası medyada da dolaşan bir isim var. Bu isim de şu anki mevcut e, yüksek liderin oğlu Müçteba Hamenei. Onun zaten Hamenei'nin yani şu anki liderin gölgedeki işlerini yürüten kişi olarak bahsediliyor kendisinden. Zaten Ali Hamenei hastalıklarla boğuştuğu için işleri onun yürüttüğü söyleniyor ve bazı yani parantez içerisinde komplo teorileri diyelim e, komplo teorilerinin ucu ona kadar ulaşıyor çünkü reisinin ölmesiyle birlikte
ya da öldürülmesiyle birlikte Müçteba Hamene'in velayeti fakirliğe giden yolunun açıldığı söyleniyor. Dolayısıyla isim olarak o var. Tabii diğer bazı adaylar da var. Ama en güçlü aday reisiydi ve reisi de hayatını kaybetti. Peki reisinin konumuna bakarsak İran siyaseti içerisinde yani nasıl reisi oldu? Nasıl bu kadar önemli bir pozisyona geldi? Neler yaptı? Hem biraz geçmişinden, yakın geçmişinden bakarsak hem de güncel etkisinden bakarsak nasıl yorumlarız reisi? Reisi aslında yani İran İslam devriminin yetiştirdiği ve onunla büyüyen bir figür. Kendisinin aslında siyasi bir e, belli bir döneme kadar siyasi yönü yok. Kendisi yargıdan gelen birisi. Yani babası da din adamı. Meşhed'de yani ülkenin kuzeydoğusunda ki Meşhed şehri var. Orada tabii İmam Rıza'nın türbesi de var. Yani Şiilerin 12 imamından oradaki bir aileden geliyor kendisi. Daha sonra İran'ın önemli ilmi merkezlerinden olan Kum'da eğitim görüyor ve çok genç bir yaşta bir ilde savcı oluyor. Daha sonra bu savcılıkları çeşitli şehirlerde özür diliyorum ve sonunda Tahran'da neticeleniyor. Tahran'da da bir dönem savcı yardımcılığı, bir dönem savcılık yapıyor. Daha sonra yargı erki başkan yardımcılığı ve yargı erki başkanlığı yapıyor ve onu halen e, affedersiniz bu şeyle ilgili bir vakıf var. İran devrim lideri kendisini İmam Rıza Vakfı'nın başına getiriyor ki bu vakıf tabii oldukça fazla gayrimenkulleri olan, parası olan bir vakıf ve bu şekilde e, yani gitgide her geçen gün e, önem kazanıyor. Ve İran'da tabii bir dönemde reformistlerin güçlendiği bir dönem vardı. O dönemlerde de onların karşısına çıkarılıyor. İlk seçimde 2017 seçimi bu. Ruhaniye kaybetti. Ama ikinci seçimde 2021 seçiminde devlet buna biraz önce de ifade ettim müsaade etmedi. Biraz da yani yolunu açtı diyelim. Yolundaki dikenleri temizledi ve Cumhurbaşkanlığına geldi. Cumhurbaşkanlığı döneminde tabii önemli politikalarını burada sıralayacak olursak bunlardan bir tanesi hani bizde de halen de var komşularla sıfır problem meselesi gibi e, reisi Suudi Arabistan'la bir diplomatik ilişkileri normalleştirerek aslında çok büyük bir kendi ülkesi açısından önemli bir işe imza atmış oldu. Çünkü e, Suudi Arabistan'la İran'ın kavgası yani iki devletin kavgası gibi gözükse de çok derinde bunun kökleri var. Yani Selefi düşüncesine sahip Sünnilerle Şiiler arasındaki yüzyıllara sari bir kavganın devamı aslında bu. Ve zaman zaman da ilişkileri sizlerin de takip ettiği gibi iyi olmuyor. Yani gayet de kötü olabiliyor. Yani bir düşmanlık da söz konusu olabiliyor. Ama reisi döneminde bir normalleşme dönemi yaşandı. Bu reisi açısından önemli bir kazanımdı. Diğer taraftan Trump'ın iş başına gelmesiyle birlikte İran'ın Avrupa devletleri ve Amerika ile yapmış olduğu anlaşma sıkıntıya girdi ve bu dönemde İran yani silah ya da nükleer silah derecesine varacak ölçüde uranyumu zenginleştirdi. Yani ben şunu söylüyorum sürekli. İran bu dönemde yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri Trump zamanında İranların bercam dedikleri yani kapsamlı nükleer anlaşmayı iptal etmesinden sonra İran bu alanda bayağı mesafe aldı ve şu an İran'ın bu nükleer silah yapma eşiğini aşmış olabileceğini
tahmin ediyorum. Diğer taraftan Rusya ile ilişkilerde özellikle Ukrayna savaşında yakın ilişkiler geliştirildi. Rusya'ya silah sağlama sağladı İran daha doğrusu. Bunda da tabii reisinin Cumhurbaşkanlığı döneminde oldu. Tabii tamamen gül bahçesi değildi yönetim dönemi. Bir mahza emini meselesi de vardı. Yani 500 kişi yaklaşık hayatını kaybetti. Bazı sosyal çalkantılarla da uğraştı reisi ve yani velayeti fakihliğe gidecek yolu bekliyor idi ki bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Hocam bir bağlantı kopukluk oldu galiba internetten kaynaklı. Şu an yayındasınız, dinliyoruz ama benim sesim size gelmiyor. Son olarak son sorumu buradan sorayım. Öyle toparlamış oluruz. Genel anlamda genel bir değerlendirmenizi alırsam birkaç dakika. Hem kaydımı hem mikrofonu göremiyorsunuz ama evet. Sizi duyuyoruz. Tamamdır. Yani son bir değerlendirme yapacak olursak tabii İran iki yönden bir belli bir müddet belirsizlik sürecine girecek. Yani bunları ifade etmiştim biraz önce. Cumhurbaşkanlığı seçimi ülkede belli bazı sosyal hareketlendirmeleri getirecektir. Ve yine muhafazakarlarla reformistler arasında bir kapışma olacaktır. Bu kapışmanın büyüklüğünü tabii şu an tahmin etmemiz mümkün değil. Diğer taraftan da yine velayet-i fakih meselesiyle ilgili İran'da arka planda belki bu yürüyecek bir kavgada olacak ama burada şunu belirtmekte fayda var. Konuşmamızın başında biraz işaret etmiştim. İran'da aslında asıl lider Ali Hamenei'dir. Yani biraz önce de ifade etmiştim. Dini lider diye aslında Türkçe'ye biraz yanlış tercüme ediliyor. Çünkü hem dini liderdir, hem ekonomi elindedir, hem asker komutası altındadır, başkomutandır ve her alanda etkindir. Dolayısıyla reisinin kaybedilmesi ya da Dışişleri Bakanlığı'nın kaybedilmesi bir müddet İran'ı bocalatacaktır. Ama zaten icracı insanlardır, reisi de dahil. Belli bir müddet sonra İran kendisini toparlayacaktır diye düşünüyorum. Efendim? Teşekkürler. Biraz böyle uzaktan bağlantı gibi oldu. Sorun yok. Maksadımız hasıl olduysa sıkıntı yok. Çok teşekkürler. Arkadaşlar şimdi yayın ortalıyor. Tamam. Çok sağ olun değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun.